Gökten falan geldiler. Gökte Reha Muhtar nasıl? Kapatın lütfen. Kapatmayalım mı? İsmim Esin. Esin Tatlı Mezarcı. Hasan Mezarcı'nın eşiyim. Kalp damar cerrahı uzman doktorum. Fahişe Meryem'im. İsa sayesinde rejim edilmekten kurtulmuş bir kadın olarak anlatılır. Onun eşi olduğunu yazmaz. Ama ben bunu bildim. Allah bana bildirdi. O olaydan sonra evlenmişler. Hasan Mezarcı'nın Mesih olduğunu ben bir yakınım rüyasında görmüş, bana söyledi. İnanmadım. Saçmalama ya dedim. Geçmişte işte milletvekili zamanlarındaki şeyleri bilmiyorum ama kulağımda var ismi. Hasan Mezarcı ismi. Geçmişe dönük o şeyleri izledim YouTube'dan. Hani düşünülmesi yasak olan şeyleri kendini feda edercesine söylemiş. Bir nevi peygamber misyonudur bana göre, putları kırmaktır. Bütün sıfatlarıyla haykıran çok değerli İstanbul Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Hasan Mezarcı Beyefendi Türkiye'ye ediyor. İttihat ve Terakki Partisi PKK gibi, Deryol gibi, Dersol gibi Osmanlı Devleti'nde Selanik'te kurulmuş gizli bir teşkilattır. Kemalizm ve laiklik Özal'ın naaşıyla birlikte defnedilmiş, tarihe gömülmüştür. 70 yıldan beri devlet altı ok anlattığı halde bu millet Halk Partisi'nin uzantısı olan partileri bir kere tek başına iktidara getirmiş. İktidara gelemeyince tek parti dönemi alışkanlığıyla darbe provası yapıyorlar. Efendim laiklik elden gidiyor diye bağırıyorlar. Laiklik karnımızı doyurdu mu? Yok. Enflasyonu düşürdü mü? Yok. İşsizliğe çare buldu mu? Yok. 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 Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yok. Ne biçim söz bu? Türk'ün Türk'ten başka dostları olmalıdır. Kürdü yok ederek değil, Kürt'le kardeş olup dünyanın karşısına birlikte çıkar. Komünizm yıkılınca Rusya yıkıldı mı kurtuldu mu? Kemalist ve laik bizden yıkılırsa devlet yıkılır zannetmeyin. Devlet de kurtulur, vatan da kurtulur, millet de kurtulur. Libya'yı kim kurtardı? Mısır'ı kim kurtardı? Irak ne kadar kurtulduysa Türkiye'de o kadar kurtuldu. Ve Irak'ın, Suriye'nin düzenini kim kurduysa Türkiye'nin düzenini de o kurdu. Kutsal devlet istemiyoruz. Kutsal devlet istemiyoruz. Devlet istiyoruz sadece. Devlet. Peki devlet kutsal olunca ne oluyor? Devleti eline geçirmiş adamlar kutsallaşıyor. Valiye karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak. Başbakana karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak. Cumhurbaşkanına karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak sayılır. İslam adına da olsa kutsal devlet istemiyoruz. İslam adına da olsa. Ve o zihniyet, o genelkurmayın arkasındaki karanlık zihniyet, ordu rahatsızlığı diyerek bizim evladımızı bizim karşımıza çıkarmaya çalışıyor. 70 seneden beri yaptığı gibi. Bir daha darbe yapmaya kalkarlarsa, kadın erkek, çoluk çocuk, hep birlikte sokağa çıkıp, tanklar kışlaya girinceye kadar evlerimize girmiyoruz deyin. Bu kararlılık içinde olun. Darbe de yapamazlar. Dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Hiç kimse kendi İslami yorumunu din diye dayatmasın. Anlatmaya devam etsin. İrşad ve tebliğ devam etsin. Ben siyasi bir birliği zaruri görüyorum. Siyasi bir birlik. Şeriatı getirmek üzere bir birlik değil. Dikkat edin. ...11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar köyünde dünyaya gelmişim. Sonra Ankara İlahiyatı kazandım. Cebeci'de bir camide imamlık yaptım. Böylece okul bitti. 91 seçimlerinde İstanbul'da milletvekili oldum.
Refah Partisi'nden. Sonra da işte kıyamet koptu. Hasan Mezarcı öldü. Allah rahmet eylesin. Günahıyla, sevabıyla onu defnettik. Yani bu ülkenin sivil, havari ve fedailere ihtiyacı var. Ne pahasına olursa olsun. Sen Hristiyan mısın? Ya ne Hristiyanı? Ne Yahudisi, ne Müslümanı? Mesih. Hristiyanlar bile Mesih'e Hristiyan demiyor. Yani Mesih, Ruhul Kudüs. Yani Tevrat da benim kitabım. O Tevrat'ı Musa'ya getiren, öğreten burada oturuyor. O havarilere İncil'i öğreten, söyleten burada oturuyor. 2000 sene önce Meryem'den doğmuş, orada oturmuş. Şimdi de Fikriye'den doğdu, burada oturuyor. Öyle mi? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah innehu lekavlu rasulun kerim diyor. Cebrail kendi başına bir melek bizim bildiğimize göre. Evet. Aynı zamanda Mesih mi oluyor? Şöyle düşüneceksiniz. Şimdi Müslümanlar Mesih'i diğer peygamberler gibi bir peygamber sanıyor. Yani problem buradan çıkıyor. Mesih Ruhul Kudüs'tür. Kelimetullah'tır, Ruhullah'tır. Bunları da söyleyen Kur'an'dır. Bunları da söyleyen Hz. Muhammed'dir. Ruhul Kudüs kimdir? Cebrail'dir. Şimdi kendimden bahsediyor gibi değil de Müslümanların, Hristiyanların iman ettiği İsa'dan bahsediyorum. Emrinde melekler ordusu vardır. Yüce Allah'ın bütün işlerini işte o Ruhul Kudüs yapar. Yani dolayısıyla peygamberler o vahyi getiren de Ruhul Kudüs Mesih'tir. İşte Mesih'in haça gerilmemesi de budur aslında. Ölümlü insan bedeni bakımından ölmüş, haça asılmış. Ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni bakımından öldürülememiştir. Türkiye'de konuşulamazlar vardı. Değil mi? Dolayısıyla benim misyonum buydu. Konuşulamazları konuşulur hale getirmek. Dokunulamazları dokunulur hale getirmek. Tabii buna dokunduğum zaman kıyamet koptu. Ve bütün Türkiye tartıştı. İlk defa. Onlar benim dokunulmazlığıma kaldırıncaya kadar ben bu tabunun tabu olma özelliğini kaldırdım. İşte bu cezaevinde buna işkence yapılmış. Yok zihin kontrolü yapılmış. Delirmiş de onun için söylüyor falan. Sakın inanmayın. Ya ben cezaevindeyken Erbakan Başbakan, Şevket Kazan Adalet Bakanı. Efendim genel müdürü onlar tayin etmiş. Cezaevi müdürünü onlar tayin etmiş. Bana cezaevinde bir şey yapıldıysa sorumlusu, suçlusu bunlardır. Bunlar da ah kardeşimiz, vah kardeşimiz, kardeşimizi kurt kaptı filan. Kemalist kesim filan, canına minnet onlarında. Kora halinde deli, kafir, sahte mesih kampanyaları aylarca otoritelerinin sarsılmasından korktular. Beni kendileri gibi sandılar. Parti kuracak, tarikat kuracak. Ne ihtiyacı var Mesih'in partiye, tarikata, cemaate? Ne yapacak yani? Yani Mesih Cumhurbaşkanı mı olacak, Başbakan mı olacak? Veya Mesih ordu kurup savaşacak mı? Kimi öldürecek? Bunların Mesih beklentisi öyle, Mehdi Mesih beklentisi. Mehdi gelecek, başımıza geçecek. Bütün dünyayı alt üst edecek. Dünyaya tahkim edecek hepsine. Yönetecek. Ne yapacak? Kime verecek? Kime teslim edecek? Yani ne yapacak yani alıp da? Yani niye Yahudileri öldürecek? Niye Hristiyanları öldürecek? Yani Hristiyanlar Mesih beklentisi de öyle. Başlarına geçecek, diğer milletleri yok edecek filan. Silah kullanmayı kesinlikle yasaklamış biri. Böyle bir şey yok. Yani Mesih'in kurtarıcılığı dünya ile ilgili bir şey değildir. Mesih gelecek. Ne zaman gelecek Mesih? Kıyamet yaklaştığı zaman gelecek. Ya batan gemiye kim para verir? Ne yapacağız yani dünyaya hakim olacağız yani? Ashab-ı Kehf. Kur'an'da Kehf suresi var. Sırrı çerçevesi içinde. Reenkarnasyon değil. Yani Meryem Ana burada, Petrus burada, Yuhanna burada. Önceki dönemimdeki havarilerim benimle birlikte tekrar dirilerek dünyaya gelmişler. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bunlar. 24-12-1977 Düzce doğumluyum. Aydınpınar köyünde dünyaya geldim. Evli ve 4 çocuk babasıyım. 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu İmam Hatiplik sınavına girerek kazandım. 1997 yılında İmam Hatiplik görevime başladım.
Tabii ben de herkes gibi televizyonlardan öğrendim. Sonra Yasir Mezarcı'ya telefonla ulaştım ertesi gün. Reha Muhtar mı çarpıttı? Çünkü Reha Muhtar'ın dedi ki abi doğrudur, babam Ruhul Kudüs Mesih'tir. Ona dedim ki Yasir, ona iman ettiğimi söyler misin dedim ve kapattık. Hiç unutmuyorum, rahmetli babamın bir sözü var. Hasan Mezarcı asla ve asla yalan söylemez. Hele hele böyle bir konuda asla söylemez. Nasıl diğer peygamberlere, peygamber oldukları gösterilmiş ise ben de Havari İbrahim olduğumu aynı o şekliyle öğrendim. 2015 yılı Mayıs ayında İnternette inancımı, düşüncelerimi ve fikirlerimi açıkladığım Hac Gerçeği isimli kitabı yayınladığım için Din İşleri Yüksek Kurulu kararı ile tıpkı Ortaçağ papazları gibi Engizisyon'a maruz bırakılarak İmam Hatiplik görevime son verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basmış olduğu 2000 yılına kadarki bütün meallerinde Zuhruf Suresi 61. ayette innehu le'ilmü lissâh meal verirlerken 2000 yıl sonraki aynı heyetin yaptığı meallerde İsa oradan kaldırılıyor. Önce inandırıyorsunuz, sonra inkar ettiriyorsunuz. Cezaevinden çıkıp buraya geldim. Hemen gelip Allah göstermiş birilerine gelip söylemeye başladılar. Mesela 99'da daha Mesih olduğumu açıklamadan, ben 2000 yılında açıkladım. Şule Hanım, eşim o zaman gördü. 3 gece peş peşe gördü. Sabahleyin kalkıyor, sen Mesih'sin diyor, ben gördüm diyor, anlatıyor. Susturuyorum. 2. gün kalktı, yine aynı şeyi söyledi. 3. gün yine aynı şekilde. Ben açıklamasaydım bile Allah açıklıyordu zaten. Nitekim Almanya'da, İsveç'te, hatta Romanya'da, Türkiye'de, Mısır'da her yerde benim Mesih olduğumu Allah'ın vahyetmesiyle bilen ve beni bulan havariler var. Adem Baba, canlı yayındasın. Canlı yayında mıyım? Selam gönder. Meryem Ana orada mı? Ta Mısır'dan biri, Eser mezunu, Mısır'ın eşrafından birinin çocuğu. Beni orada buldu. Sürekli bizi dikiz ediyor, bize bakıyor. Elinde bir ayran falan var, yanlış hatırlamıyorsam bile. Ondan sonra şey yaptı, biz de baktık tabii, dikkatimizi çekti. Gelebilir miyim dedi, geldi. Ondan sonra ben senin kim olduğunu biliyorum dedi bana. Ben de zannettim ki yani ben milletvekili olduğum için geçmişte herhalde dedim ya televizyondan filan işte Mısır medyasında bir şey, haber mi çıktı bir şey filan. Yani Hasan Mezarcı'yı tanıyor sandım yani. Ben kimim dedim. Aldı kalemi eline. Arapça ve İngilizce yazdı. Ondan sonra bir de söyledi. Sen Meryem oğlu Mesih İsa'sın dedi. Yani gerçekten çok şaşırdım yani. Nereden biliyorsun dedim. Allah gösterdi. Kaç seneden beri biliyorsun? 7 seneden beri biliyorum dedi. Nasıl buldun burada dedim. Dedi, akşam bana bu lokantada yemek yiyeceğiniz gösterildi. Onun için geldim dedi. Hem Arapça biliyor. Yani ben biraz anlıyorum Arapça tabii. Yani Arapça tercümeyi, tefsiri vesaireyi bilirim de konuşma dilinde o kadar şey değilim yani mahir diye ama anlıyorum yani. İngilizce de biliyor. Yanımızdaki arkadaşlar da İngilizce biliyor. İsveç'ten bir arkadaş var yanımda. Türkiye'den bir arkadaş var. Neyse kucakladım filan, yine onaylamadım. Yani dedim bir şey söylemiyorum şimdi, inkar da etmiyorum ama tasdik de etmiyorum. Allah hayır eylesin filan deyip öyle efendim o dosyayı kapattık, o meseleyi kapattık. Yani böyle yüzlerce örnek var. Allah çevreme göstermeye başladı ama ben açıklamamıştım. Yani bir tanesi bu, ben 3. şahıs gibi bahsedeyim. Dünya savaşlarından sonra geleceğini söylüyor. 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra ben dünyaya geldim, doğdum. 54 doğumluyum. Dünyaya gelmem yaklaştığında Mesih olduğunu söyleyenler çoğalacak. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli sebeplerle Mehdi olduğunu söyleyen, Mesih olduğunu söyleyen bir sürü kişi var. Yeşil gözlü, gözümde yeşil. Şöhret peşindedirler. Bir takım tezgahlar kuruyorlar filan. Sahte Mehdi'den şifa uman kadınlar tek tek suyun altından geçti. O da onları seyredip güldü. Bunların ya psikolojik rahatsızlığı vardır ya da dünyevi, siyasi, ticari amaçları vardır. Bana gelince yani benim de bir sermayeye ihtiyacım yok. Satacak alacak bir şeyim yok. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Da Vinci yapmış bunu. Evet. Son akşam yemeği tablosu. Cenab-ı Allah haşa asılacağımı, işkence yapılacağını hepsini bildirmişti. Bu son akşam yemeğinde konuşulanlar bunlar. Tekrar dünyaya gelme konusu konuşuluyor. Konu tekrar dünyaya gelince dünyada nasıl buluşulacağı konuşuluyor. Günün akşamıdır. Akşam günün sonudur değil mi? Dünyanın sonu da nedir? Dünyanın akşamıdır. Yani kıyamet.
İşte buradaki espri budur. Dünyanın sonunda tekrar buluşup bu yemeği yiyeceğiz birlikte. Müslümanlar. Ne diyorlar? Düzceli bu adam. Anası belli, babası belli, kardeşleri belli. Gökten gelmediği besbelli. Gökten Mesih bekliyorlar. Evet. Make a space for my body. Dig a hole, push the sides apart. Diyanetin müftüleri, vaizleri, imamları, emekli imamları bizleri tanımadan, anlamadan katli vaciptir fetvalarını vermeye başladılar. Cumhuriyet tarihinde de kafir ve mürted ilan edilen tek kişi benim. Din siyasallaştığı zaman din olmaktan çıkar. Ve Allah adına tahakküm eden bir zulüm haline gelir. Şimdi bunlar diyorlar ki işte Mustafa Kemal, Atatürk laiklik getirdi. Atatürk laiklik falan getirmedi Türkiye'ye. Nerede laiklik ya? Diyanet devlet kurumu. İlahiyatlar devlet kurumu. Kur'an kursları devlet kurumu. Öyle mi? Bütün dini kurumlar hepsi devletin memuru ya. Ne laikliği? Her kesimden insanlar 2000 yıl önce sen Mesih değilsin diyerek bir araya geldiler. Yani bu ne büyük tevafuk oldu ki 2000 yıl sonra sağcısı, solcusu, Alevisi, ateisti, Hasan Mezarcı'nın Mesih olamayacağı konusunda ittifak haline geldi. Adam İslam'ı temsil ediyorsa bu adamı eleştiremezsiniz. Adam Atatürk'ü temsil ediyorsa onu eleştiremiyorsunuz. Öyle mi? Seçimlerdeki dönen laflara baksanıza. Ezan düşmanı, bayrak düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah düşmanı, din düşmanı. Milletin yarısı terörist bu hesaba göre. Yani birisi terör partisi kursa kazanacak. Siyasal İslam bela olarak yeter Müslümanlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı papalık mı? Diyanetin müftüleri papaz mı ki bizi aforoz ediyorlar? Bu soruların cevaplarını bulabilmek için suç duyurusunda bulunduk ve maalesef hala bugün dahi Cumhuriyet Savcılıklarından bu konuyla alakalı en ufak bir soruşturma açılmış değil. Camiye, kiliseye, havraya gitmiyorum. Ben neredeysem cami orada. Evet. Benim mabedim bulunduğum yer. İster Sayın Hasan Mezarcı yönüyle olsun, ister Ruhul Kudüs Mesih yönüyle olsun, benim için Mesih'imle yaşadığım her an, her dakika, her saniye kıymetli, değerli. Ben Ruhul Kudüs Mesih'ten öğrendiğim tek bir şey var. İyi olmak. Yani babaysanız en iyi baba olun diyor. Memursanız en iyi memur olun. Hangi üzerinizde sıfatlar varsa en iyisi olmaya gayret gösterin. Bir gün bir manevi alemde Cenab-ı Allah'la beraber yolculuk yapıyoruz. Yani o sağ tarafta, ben onun solundayım. Böyle konuşarak gidiyoruz. Çok yüksek bir dağa doğru tırmanıyoruz. Ve ben ona dedim ki, Düzce'ye gideyim mi dedim, gitme dedi. İzin vermedi o zaman. Sonra Ankara'ya gideyim mi dedim, gitme dedi. Neden dedim? Ankara'dakiler dedi, Afrika'nın en ilkel kabilelerinden bile daha ilkeldir dedi. Bunu bana söyleyen Cenab-ı Allah. Ankara halkını kastetmiyor. Türkiye Ankara'dan yönetiliyor. O yönetici takımı kastediyor. Ya böyle bir ilkellik olabilir mi ya? Ya 40 yıldan beri bu ülkede Türk-Kürt savaşı yapılıyor ya. Lanet olsun ya. Türk-Kürt. Neyin savaşı bu ya? Türk-Kürt. Lanet olsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bırakalım ya bunları artık ya. Ne? Neyin savaşı bu? Aynen Cenab-ı Allah bana böyle söyledi. Tarih boyunca böyle. Erkek egemen kültür. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. İmtihan bu. Yaptığı işi en iyi hanginiz yapacaksınız? En iyi eş ben olacağım. Yani kadına karşı ne yapabiliriz? En iyi eş olursan mesele halledilir. Bugünün dünyasında artık Tevrat, İncil, Kur'an şeriatına göre devlet yönetilemez. 2000 sene önce söylediğim gibi şimdi de söylüyorum. Kralın hakkı krala, Allah'ın hakkı Allah'a. Bunun yolu budur. Sezar'ın hakkı Sezar'a mı? Yani kara çadır iz tutmaz. Onun için ak olmaya da çalışmıyorum. Ben karayım ve rengimden de memnunum. Yani Allah'ın evi de, rengi de karadır Kabe'nin. Yani yaptığım şeylerden de pişman değilim. Bazen böyle espri olsun diye söylüyorum. Diyorum ki, ya bu milletvekilliğinin döneminde pişman olduğum tek şey var. Ya biz iktidara gelirsek, hiç olmazsa hiçbir şey yapmazsak bile çalmayız diyordum. Bunlara kefil oluyordum. Tek bundan pişmanım diyor. Yani bir tek pişmanlığım o. İçimde bir aşk meydana geldi. Her gece ben onu rüyamda görmeye başladım. Bir sofra kurulmuştu. Tüm havarileriniz oturmuş yemek yiyorlardı orada. Ben de oradaydım diyorum.
Allah hayır eylesin evladım diyor. Kapatıyor. Ondan sonra arıyorum, konuşuyorum. Pek de yüz vermiyor bana. Tamam evladım diyor, hadi güle güle falan. Sürekli her gece öyle rüyalar görüyorum. Gelin, düğün, evlilik. Havaller bazı şeyleri görüyor. Ben de galiba onlardan biriyim diye düşünmeye başladım. Çünkü Allah bana uykuda ve uyanıkken onun eşi olduğumu çok defa bildirdi. Ve ben kendisine gelip bunu söyledim. Ben sizin eşinizim. Mesih'in kafir olduğu, eşimin kafir olduğu, benim de yanlış yola saptığım düşüncesiyle çok sevdiğim insanlar düğünüme gelmeyebildi. Kim bana inanıyorsa o benim annemdir. Kim bana inanıyorsa o benim kardeşimdir dedim. Çok da güzel bir düğün oldu. Çok mutlu oldum açıkçası ki. Hangi kadın mutlu olmaz ki? Kur'an'da Meryem suresi var. Değil mi? Tek kadın. Hiçbir peygamberin annesinin adı geçmez mesela. Hiçbir kadının adı geçmez Kur'an'da. Kur'an bu kadar önem vermiştir Mesih'e. Yani İncil'den daha fazla önem vermiştir Kur'an. Meryem'e, İmran ailesine, Mesih'e. Kur'an'da Maide suresi var. Maide ne? Mesih sofrası. Evet. Ve orada Mesih'in sofra duası var değil mi? Bakın bu din adamları bu duayı çocuklarına öğretmezler. Hiçbir peygamberin doğumunu kutlamamıştır Yüce Allah. Ama Mesih'in doğumunu kutlamıştır. Noel kutlayan kafir olur diyor şimdi hocalar. Haşa. İlk Noel'i kutlayan Allah'tır. Ye iç gözün aydın olsun diyor. Meryem 26. Evet. Öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle mesela. Ha. Ya Mesih'in doğumunu kutlayan niye kafir oluyor ya? Bunlar güzel şeylerdir ve güzel vesilelerdir. Yani değil mi? Onu tanımak, tanıtmak, anmak, hatırlamak için güzel şeylerdir. Sizler de böyle benim bu ikinci doğumumla ilgili pasta getirmişsiniz. Bir Noel daha kutlayalım. Bundan sonra 2 Noel olursa herkes yararlanır bundan yani. Hani pazar tatillerinden yararlanıyorlar değil mi? Yani inanan inanmayan. Yani buranın inşaatı bittikten sonra tabii ki yani çevre düzenlemeleri, fiziki şartları oluştuktan sonra inanan inanmayan, herkes merak eden herkes gelip burada Mesih Hasan Mezarcı'yı görebilir, ziyaret edebilir, onunla sohbet edebilir, konaklayabilirler. Yani onda bir mahsur yok. Yani